Merhaba yengeçler, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran ayı yengeç burçları için içe dönüş, ruhsal yüzleşme, finansal düzenlemeler, sezgisel uyanışlar ve bilinçaltı temizlik zamanına işaret ediyor. Gökyüzündeki kavuşumlar ve açılar özellikle kariyer, ilişkiler ve içsel dünyanızla ilgili önemli temaları ön plana çıkaracaktır. Şimdi şöyle bir Haziran ayına giriş enerjilerine bir göz gezdirelim. Haziran ayına Güneş ve Merkür kavuşumuyla giriyoruz İkizler Burcu'ndaki. Bu kavuşum içe dönme, bilinçaltını anlama, sezgilerin artması veya spiritüel farkındalıklarla dolu bir sürece başlatacaktır. 12. ev etkisi sizi biraz yalnızlaştırabilir ama bu yalnızlık şifalandırıcı olacaktır. Bilinçaltı kayıtlarınızla, geçmiş olaylarla, kapanmamış duygularla yüzleşmeler yaşamak mümkün. Rüyalarınızla yoğunlaşabilir, mesajlar gelebilir. Bu dönem aynı zamanda affetme, kabullenme ve içsel aydınlanma için çok değerli. Duygusal olarak geri çekilseniz de bu sizi yeni bir içsel güç kazandıracaktır. Spiritüel çalışmalar, meditasyon, şifa çalışmaları için çok uygun bir dönem. Ay ise Mars'la kavuşumda Aslan Burcu'nda. Maddi konularda hızlı gelişmeler ve duygusal iniş çıkışlar gündeme gelebilir. Para kazanma çabası, harcamalar, özdeğer, kendinize biçtiğiniz değer ve sahip olduklarınız üzerinden hareketli bir süreç başlıyor. Mars burada sizi daha atak ve cesur yaparken ay harcamalarda duygusal kararlar almanıza neden olabilir. Finansal cesaretle duygusal güven arayışı çakışabilir. Harcamalar artabilir. Maddi planlarda istikrar arayışı öne çıkabilir. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda kariyer hayatınızda çok önemli bir yapılanma ve yeniden yön bulma sürecindesiniz. Satürn mesleki olarak sorumlulukları ve uzun vadeli hedefleri vurgularken Neptün sizi ideallerinize, sezgilerine ve anlam arayışına yönlendirecektir. Bu kavuşum kariyerde hem ruhsal tatmin hem maddi düzen arayışını ön plana çıkartacak. İşinize olan bakış açınız değişiyor olabilir. Artık size hizmet etmeyen kariyer yolunu bırakıp ruhunuza uygun yeni bir yol çizebilirsiniz. Venüs ise Koç burcunda bu transit kariyer hayatınıza estetik, uyum ve cazibe katacak. İş hayatında dikkat çekebilir, üst düzey insanlarla ilişkiler kurabilirsiniz. Aşk konuları iş ortamında gelişebilir. Aynı zamanda kamuyla açık alanlarda daha görünür hale gelebilirsiniz. Venüs'ün etkisiyle işte başarı şansı yükseliyor ama Koç burcunda olduğu için biraz bencil ve bireysel hareket etme eğilimi artabilir. Uyum ararken iddialı ve ben merkezci görünmemeye özen gösterin. Plüto ise retro harekette Kova burcunda derin dönüşüm ve şifa zamanı olduğundan bahsediyor. Bu retro süreçte özellikle ortak kaynaklar, miras, sigorta, kredi, eşin parası gibi finansal konularla ilgili geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Aynı zamanda psikolojik olarak bastırılmış korkular, kontrol takıntıları ya da duygusal bağlanmalarla ilgili yüzleşmeler olabilir. Bu evdeki Plüto size derin yeniden doğuş enerjisi sunar ama önce bir ölüm yaşatır. Bir süreci, bir ilişkiyi ya da bağlanmayı bırakmanız gerekebilir. Jüpiter'le Satürn arasında kare açılar oluşacak. Haziran ayı boyunca başlangıçtan itibaren kariyerinizle kariyer sorumluluklarınız arasında bir gerilim doğabilir. Belki de ruhsal gelişim isteğinizle günlük yaşamın gereklilikleri çatışıyor, çelişiyor olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek isterken gerçeklik sizi aşağı çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Fakat bu kare sizi daha kalıcı ve sabırlı yapmaya zorlayacaktır. Ne istediğinizi netleştirirseniz yapı kurmanız kolaylaşır. Venüs ile Jüpiter arasında da bu arada uyumlu bir açı var. Bu güzel açı kariyer alanında ilişkilerden fayda görmenizi sağlayabilir. Aynı zamanda içsel bir manevi huzur da getirebilir. Bu etki sayesinde iş ortamınızda aşk, takdir ve maddi bir iyilik hali yaşanabilir. Ayrıca bu uyumlu açı kariyerinizde uzun vadeli başarılar için
ilahi destek aldığınızı da gösterir. Güzel fırsatlar özellikle siz farkında bile olmadan gelebilir. Haziran ayına bu gökyüzü etkileriyle giriyoruz ve bu gökyüzü etkileri sizi dış dünyadan biraz çekip içsel gücünüzü yapılandırmaya davet ediyor olacak. Maddi konular, kariyer ve ilişkilerle dair konularda yüzleşmeler yaşanırken arka planda büyük bir ruhsal farkındalıkta kazanıyor olacaksınız. Özellikle 12 ve 8. ev etkileri sizi çok güçlü bir dönüşüm sürecine sokuyor. Sessiz ama derin bir büyüme sürecinde olacaksınız. Haziran ayı giriş enerjilerimiz bu şekilde. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Ama astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Haziran 2025 Yengeç burçları için önemli kişisel gelişimler, duygusal denge, iş ve sosyal yaşamda dönüşüm fırsatlarıyla dolu bir dönem olacak. Bu dönemde ilişkilerde derinleşme, finansal güvenlik arayışı ve kişisel hedeflere yönelik önemli değişiklikler ön planda olacaktır. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı oluşacak. Bu kare Yengeç burçları için içsel bir gerginlik ve gizli kalmış meselelerle yüzleşmeyi getirebilir. 3. evdeki Ay, iletişim ve yakın çevre kardeşlerle ilgili duygusal bir yoğunluk yaratırken 12. evdeki Güneş, bilinçaltı, gizli kalmış konular ve ruhsal temalarla ilgilidir. Bu etki geçmişten gelen kalıplarla yüzleşmeyi, duygusal ifadeyi özgürleştirmeyi gerektiriyor. Aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle ilişkilerde daha fazla açıklık ve şeffaflık arayışı içinde olabilirsiniz. İçsel huzuru bulmak için duygusal yüklerden arınmanız gerekebilir. 4 Haziran'da Neptün durağan pozisyona geçecek ve retroya hazırlanıyor olacak. Neptün'ün retroya hazırlanması Yengeç burçları için kariyer ve toplumsal statü ve toplumsal hedeflerle ilgili bir dönüm noktası olabilir. 10. evdeki Neptün kariyerinde hayal kırıklıkları veya yanıltıcı durumlarla karşılaşmanı işaret edebilir. Bu dönemde profesyonel dünyada netlik kazanmak zor olabilir. Hedeflerinizle ilgili daha fazla belirsizlik yaşamanız olası. Gelecek yönünü belirlerken daha fazla sezgiye dayalı kararlar almak ve yanıltıcı tekliflere karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle bir tek ara açık kalıbı oluşturacak. Bu tek ara zihinsel anlamda önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. 12. evdeki Merkür bilinçaltı düşünceler, gizli kalmış bilgiler ve sezgilerle bağlantıyı güçlendiriyor. 3. evdeki Güney ay düğümü eski düşünce kalıpları, iletişim tarzları ile ilgili geçmişi sorgulamanızı gerekebilir. Bu 5 Haziran'daki etki tamamen kardeşler, eşler, dostlarla ilgili çok gizli kalmış bir şeyleri de ortaya çıkarabilir. Gizli düşmanlıkları ortaya da çıkarabilir. Kuzey ay düğümünün 9. evdeki etkisi daha geniş bir perspektif kazanmanızı, yeni inanç sistemlerine açılmanızı ve yüksek öğrenim, seyahat ve ruhsal gelişim yoluyla daha derin bir anlam arayışına girmenizi teşvik ediyor. Bu dönemde eski düşünce biçimlerini bırakıp yeni fikir ve bakış açılarına yer açmanız gerekebilir. 6 Haziran'da Satürn ve Neptün kavuşumu Jüpiter'den kare açı olacak. Biliyorsunuz Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda. Satürn'ün ve Neptün'ün 10. evdeki kavuşumu kariyerinizle ilgili büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini tetikliyor olacak. Bu kavuşum profesyonel hayattaki sorumluluklarınızı, hayalleriniz arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Diyeceksiniz ki bu yaptığım iş benim hayalimdeki iş mi? Jüpiter'in 12. evdeki etkisi ise içsel büyüme ve kişisel keşiflere işaret ediyor. Ancak bu kare açı kariyer hedefleriniz ve içsel ruhsal yolculuğunuz arasında bir çatışma yaratabilir. Yani kısacası aslında yaptığınız işin sizi tatmin etmediğini, sizi yansıtmadığını düşünebilirsiniz bu dönemde. Profesyonel hedeflerinizle ruhsal tatmin arasında dengeyi kurmak zor olacaktır. İçsel pusulanızı takip etmek, dış dünyadaki baskılara karşı başa çıkmakta yardımcı olacaktır.
7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu tek kare yengeç burçları için derin duygusal ve ilişkisel dönüşümlere işaret ediyor. 8. evdeki Plüto duygusal ve maddi ortaklıklar, güç mücadelesi ve paylaşım konularında büyük değişimler getirebilir. Ayın 5. evdeki pozisyonu aşk hayatı, hobiler, kişisel zevklerle ilgili duygusal açılımlar yaratıyor. Venüs'ün konumu ise arkadaşlıklar, grup ilişkileri ve toplumsal bağlarla ilgili önemli değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde romantik ilişkilerde, arkadaşlarla olan bağlarda ve toplumsal bağlarda büyük dönüşümler yaşanabilir. İlişkilerdeki güç dinamiklerini dikkatle gözden geçirmelisiniz. 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'na giriyor ve Jüpiter'le kavuşum açısında olacak. Bu kavuşum Yengeç Burçları için kişisel hedefler, kimlik ve iletişimde genişlemeyi tetikliyor. 1. evdeki Merkür ve Jüpiter zihinsel anlamda büyüme, kişisel gelişim ve dışa dönük ifadede artış yaratacaktır. Bu dönemde kendinizi daha net bir şekilde ifade edebilir, yeni fikirlerle çevrenize daha fazla ilham verebilirsiniz. Ancak Satürn ve Neptün'ün kare açısı var bu kavuşuma. Profesyonel dünyada hala netlik kazanmanız gereken bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. İçsel büyüme ve kişisel ifadeyi güçlendirirken dış dünyadaki kariyer hedeflerinizle ilgili sabırlı ve gerçekçi olmanız önemli olacak. 10 Haziran'da Jüpiter de Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in 1. eve geçişi Yengeç Burçları için kişisel genişleme, kilo almaya da dikkat edin ve büyüme dönemini başlatıyor. Bu dönem kendinizi daha özgürce ifade etme, yeni fırsatlar ve başarılarla tanışma zamanı olacak. Dışa dönük projeler, kişisel imaj, sağlık ve genel yaşam tarzı üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, kişisel hedeflere ulaşmak ve yeni başlangıçlar yapmak için güçlü bir fırsat sunacak. Kendinize güveniniz artacak ve dış dünyada daha fazla görünürlük kazanacaksınız. Haziran ayının ilk 10 günü Yengeç burçları için kişisel dönüşüm, içsel büyüme ve kariyerle ilgili önemli değişimleri getirecek. Duygusal derinlikler, ilişkilerde güç dinamikleri ve kariyer hedeflerine yönelik yeni bir bakış açısı geliştirmek önem kazanacaktır. Ev ve aile hayatındaki değişimlerle başa çıkarken profesyonel dünyada ilerlemeyi sağlamak için sezgilerinizi kullanmanız gerekecek. Kişisel gelişimle ilgili fırsatlar, iş ve toplumsal hayatın dönüşümü şekillenecektir. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu Yengeç burçlarının 6. evinde gerçekleşiyor bu dolunay. Günlük düzenin, iş hayatınız, sağlık ve hizmet konularında önemli tamamlanma enerjileri getiriyor. Çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınız, rutinlerinizle ilgili ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ay düğümleriyle kare yaptığı için iş yaşam dengesi veya sağlıkla ilgili kadersel bir değişim gündeme gelebilir. Çalışma düzeninizi değiştirmek, görev değişiklikleri veya işten ayrılma gibi gelişmeler söz konusu olabilir. Sağlık açısından da bedensel sinyallerinize daha fazla kulak vermeniz gereken bir dönem. Stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı özellikle dikkatli olmanız faydalı olacaktır. 14 Haziran'da Venüs Lilith karşıtlığı var ve beraberinde Ay Kiron karesi var. Bugünlerde sosyal çevrenizde veya aşk hayatınızda bazı gerginlikler öne çıkıyor olabilir. Venüs'ün 11. evde olması sosyal ilişkilerde sevgi ve destek arayışını gösterirken Lilith 5. evde kişisel arzularınız ve bağımsızlık isteğinizin altını çiziyor. Aşk hayatında özgürlük ihtiyacı ve bağlılık arasında çatışmalar yaşanabilir. Ay 7. evde ilişkilerde duygusal yoğunluk ve hassasiyet artıyor. Lakin Kiron 10. evde kariyer ve toplum önündeki imajınızla ilgili bir yara ya da sorgulama yaşayabilirsiniz. Bu süreçte başkalarına aşırı bel bağlamaktan kaçınmalı, kendi merkezinizde kalmalısınız. Hem aşk hem arkadaşlık alanında yüzleşmeler ve netleşmeler olabilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te kare açıda olacak. Mars'ın 3. evinize geçmesiyle iletişim trafiğiniz
yoğunlaşacak. Kısa seyahatler, kardeşlerle ya yakın çevreyle ilişkiler hareketlenecek. Fakat Mars'ın Uranüs'e yaptığı kare açı, sosyal çevreden gelen ani haberler veya beklenmedik gelişmelerle gündeminizin değişebileceğini gösteriyor. Arkadaş çevrenizde sürpriz kopmalar, tartışmalar ya da beklenmedik teklifler alabilirsiniz. İletişimde sert veya ani çıkışlar yapmamaya çalışın. Özellikle yolculuklar, toplantılar, anlaşmalar sırasında dikkatli olmanızda fayda var. Sakin bir dil kullanmak krizleri fırsata çevirmenize yardımcı olacaktır. 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşum yapıyor. İşte yükselen yengeçlerin zamanı. Bu kavuşum size büyük bir canlanma, iyimserlik, yeni başlangıçlar, kişisel büyüme enerjisi getiriyor. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilir, kendinize olan güveniniz artabilir, yeni adımlar atmak için cesaret bulabilirsiniz. Hayatın kontrolünü ele alma ve parlamak için harika bir dönem. Ancak Jüpiter etkisi bazen aşırı kaçma eğilimi de verebilir. Fiziksel anlamda fazla risk almamak, dengede kalmak önemli. Hayatının merkezine kendinizi koyuyorsunuz ve bu çok güzel ve değerli. Bir yıllık bir süreç bu. Jüpiter'i bir yıl burcunuzda ağırlıyorsunuz. 22 Haziran 2025'te Ay ve Venüs Boğa'da kavuşuyor. Ay biliyorsunuz Boğa'da yüceliyor. Venüs zaten Boğa burcunun yönetici gezegeni. Aynı anda Jüpiter ve Güneş de Yengeç burcunda kavuşumda. Satürn Neptün de Koç burcunda kavuşumda. Aslında bu kavuşumlar hepsi birer birer çok değerli, güzel açılar. Lakin hepsi birbirine sert açı yapıyor bu kavuşumlar. Ay ve Venüs'ün birinci evde olması sosyal çevrenizde duygusal bağlar kurma isteğinizi arttıracaktır. Yeni arkadaşlıklar, eski dostlarla buluşmalar ya da bir topluluk içinde romantik gelişmeler mümkün olabilir. Ancak Güneş-Jüpiter kavuşumu ile birlikte Satürn-Neptün'ün 10. evden yaptığı sert açılar kariyer konularında biraz zorlanmaya işaret ediyor olabilir. İş hayatı ve kişisel hedefler arasında dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Toplumsal imajınızla içsel istekleriniz arasında gitgeller olabilir. Gerçekçi hedefler belirlemek ve arkadaş seçiminizi dikkatli yapmak önemli olacaktır. 25 Haziran'da Yengeç burcuna bir yeni ayımız var ve sizin burcunuzda bu. Güneş, Ay, Jüpiter Yengeç'te kavuşumda olacaklar. Lakin dediğim gibi Satürn ve Neptün'e de kare açı içinde olacaklar. Bu yeni ay sizin için yeni bir kişisel döngü başlatıyor. Hayatınızın her alanında, özellikle bireysel hedeflerde ya da ilişkilerde önemli adımlar atmak için harika bir dönem olacak. Yeni projelere başlayabilir, görünüşünüzü değiştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak Satürn-Neptün karesi kariyer alanlarında bazı belirsizlikler veya sorumlulukların üst üste binmesi riskini getiriyor. Kişisel adımlarınızı atarken toplumdan ya da işten gelen baskıları dengelemeyi öğrenmeniz gerekebilir. Kendinizi daha net bir şekilde ortaya koymak ve geleceğe dönük sağlam adımlar atmak için güçlü bir fırsat bu dönem. 27 Haziran'da Merkür Aslan burcuna geçiyor. Ay ile kavuşacak. Plüto'ya da karşıtlık yapacak. Merkür'ün ikinci evinize geçmesiyle para, gelir, harcamalar ve özdeğer konularında hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ay ile kavuşumu duygusal kararlar alabileceğinizi, harcamalarınızda anlık tepkilere açık olabileceğinizi gösteriyor. Plüton'un 8. evden yaptığı karşıtlık özellikle ortak para kaynakları, kredi, borç, miras, ödemeler gibi konularda güç mücadeleleri getirebilir. Bir yatırım kararı, bir borçlanma veya miras, nafaka gibi konularda stresli gelişmeler yaşanabilir. Maddi kararlarınızı aceleye getirmemeli ve manipülatif kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Gerçek değeri bilerek ve haklarınızı koruyarak ilerlemeniz önemli olacaktır. Haziran 2025 yükselen yengeçler için bireysel uyanış ve büyük adımlar zamanı. Özellikle 21-25 Haziran arasında kendinize yatırım yapmak, sağlık, görünüm, imaj yenilemek, hayatınızı yeniden tasarlamak için çok güçlü enerjiler var. Ancak ilişkilerde ve para konularında ve kariyerde sabırlı ve gerçekçi olmak çok önemli.
Bazı hayalleriniz sınavdan geçebilir ama doğru adımlar atarsanız yeni bir hayat sayfası açabilirsiniz. İç sesinizi dinlemek ve sağlıklı sınırlar çizmek bu ayın anahtarı olacaktır. Mutlu bir ay geçirmenizi ve Haziran ayının enerjilerinden kolaylıkla, güzellikle ve en olumlu şekilde faydalanmanız dileğiyle.